Merhaba Emre, bugün nasılsın? Merhaba Elif, ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ama bugün biraz yorgunum. Neden yorgunsun? Bir şey mi oldu? Çünkü yeni bir ev arıyorum. Gerçekten mi? Bu çok heyecanlı bir haber. Evet, İstanbul'da ev aramak kolay değil. Çok haklısın Elif. Ev bulmak zaman istiyor. Şehir çok büyük ve seçenek çok. Aynen öyle, her semt farklı. Bazen ilanlara saatlerce bakıyorum. İnternet ilanları çok kafa karıştırıyor. Evet, fotoğraflar ve gerçekler farklı. Bu durum her şehirde aynı. İstanbul'da ev aramak maceradır. Bazen komik olaylar da yaşanıyor. Evet, geçen gün çok şaşırdım. Bugün 6 tane önemli kelime öğreniyoruz. Birinci kelimemiz, ev arıyorum. Yani İngilizce looking for an apartment demek. Bu cümle çok faydalı. Ev arayan herkes bu cümleyi söylüyor. Emlakçıya gidince bu cümleyi kullanıyoruz. İnternette arama yaparken de gerekli. Arkadaşlara söylerken de çok pratik. Çok doğru, temel bir ifade. Bugün komik bir hikaye anlatıyoruz. Aynı zamanda bir kültür bilgisi de var. Sürpriz bilgi çay ve evler hakkında. Çok ilgi çekici bir konu. Türk insanı ev bakarken çay içiyor. Bu durum insanları çok yakınlaştırıyor. Çay güzel sohbet başlatıyor. Bu yüzden anlaşmak kolay oluyor. Hadi hemen başlayalım. Elif, sen geçen hafta ev aradın mı? Evet, geçen hafta 3 tane ev baktım. Nerede baktın? Kadıköy tarafında mı? Evet, Kadıköy'de ev aradım. Bir emlakçıyla buluştun mu? Evet, emlakçı Ahmet Bey ile buluştum. Ahmet Bey nasıl bir insandı? Çok konuşkan ve güler yüzlü bir insandı. Peki neler oldu? Komik bir olay var mı? Emlakçı bana ilk evi gösterdi. Ev güzel miydi? Ev çok geniş ve aydınlıktı. Ama kapısı çok küçüktü. Kapı küçük müydü? Nasıl yani? Kapı çok dardı. Ben kapıdan zor geçtim. Ha 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 ha. Bu gerçekten çok komik. Büyük mobilyalar içeri girmez. Evet, ben de öyle düşündüm. Koltuklar kapıdan geçmez. Emlakçı bu duruma ne dedi? Emlakçı bu kapı tarihi dedi. Ha 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 ha. Harika bir bahane. İkinci ev nasıldı peki? İkinci ev 5. kattaydı. Asansör var mıydı? Hayır, asansör yoktu. 5 kat merdiven çıkmak zor. Evet, çok yoruldum. Pencerede karanlık bir duvara bakıyordu. Manzarası yok muydu? Güneş ışığı hiç girmiyordu. Güneş girmeyen ev soğuk olur. Üçüncü ev deniz kenarındaydı. Deniz manzaralı ev harika. Balkonu çok güzeldi. Peki o evi tuttun mu? Fiyatı benim için çok yüksekti. Deniz manzaralı evler pahalı olur. Emlakçı bana hemen sıcak çay verdi. Türkiye'de bu çok yaygın bir gelenek. Emlakçılar misafire her zaman çay ikram ediyor. Evet, 2 küçük bardak çay içtik. Çay içerken ev hakkında uzun uzun konuştuk. Şimdi sana ilginç bir bilgi söyleyeceğim. Nedir o bilgi? Merak ettim. Bir yerde okudum. İstanbul'da insanlar ev bakarken çok çay içiyor. Gerçekten mi? Kaç bardak çay içiyorlar? Bazen bir günde 5 bardak çay içiyorlar. Vay canına. Çay kültürü burada gerçekten çok güçlü. Evet, Türkiye'de ev bakmak çay içmek demek. Ben de çayı seviyorum. Ben de çok seviyorum. Sıcak çayla ev aramak daha zevkli. Aynen öyle Emre. Çok haklısın. O küçük kapılı evi tuttun mu? Hayır, o evi tutmadım. Çünkü büyük koltuğum var. Ha 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 ha, çok doğru bir karar. Başka evlerde aradım. Kadıköy güzel bir semt. Evet, sokakları çok canlı. Denize de yakın. Evet, deniz havası çok güzel. Ben de geçen yıl ev aradım. Sen nerede ev aradın? Ben Beşiktaş tarafında ev aradım. Beşiktaş'ta çok güzel bir yer. Evet ama ev bulmak zor oldu. Sonunda güzel bir ev buldun mu? Evet, geniş ve ferah bir ev buldum. Çok sevindim. Ev aramak sabır istiyor. Evet, acele etmemek lazım. Doğru evi bulmak harika bir duygu. Ben de güzel bir ev bulacağım. Eminim kısa sürede bulacaksın. Umarım haftaya yeni bir ev görürüm. Bazen şans da yardım ediyor. Evet, doğru zamanda orada olmak lazım. Şimdi ikinci kelimemize bakalım. İkinci kelimemiz aylık kira. Yani İngilizce monthly rent demek. Sen ev için ne kadar ödemek istiyorsun? Ben kendi bütçeme uygun bir ev arıyorum.
Aylık kira konusu çok önemli. Ev kiralarken aylık kira bütçeyi etkiliyor. Evet, her ay düzenli ödeme yapıyoruz. Kira yüksek olursa bütçe zorlanıyor. Doğru, bu yüzden bütçe planı yapıyoruz. İnternette kira fiyatlarına bakmak kolay. Evet, sitelerde bir sürü ilan var. Fiyatlar semte göre değişiyor. Merkezi semtlerde kira daha yüksek. Aidat giderlerini de hesaplamak lazım. Evet, bina temizliği ve ışık parası var. Fakturalar da bütçeye ekleniyor. Su, elektrik ve doğalgaz var. Ev sahibiyle kira konusunu konuşuyoruz. Bazen indirim yapmak mümkün oluyor. Öğrenci ve çalışanlar için bütçe önemli. Her ay parasını ayıran rahat ediyor. Üçüncü kelimemiz, sakin bir yer. Yani İngilizce a quiet place demek. Sen gürültülü caddeleri seviyor musun? Hayır, ben hiç sevmiyorum. Ben her zaman sakin bir yer istiyorum. Gece rahat uyumak çok güzel. Ben takım elif taraftarıyım. Ben sessiz ve sakin bir ev seviyorum. Sakin sokaklarda yürümek de güzel. Evet, kuş sesleri dinlemek harika. Araba gürültüsü insanı yoruyor. Sessiz evde ders çalışmak çok daha kolay. Dinlenmek için sessizlik şart. Kitap okurken de huzur lazım. Yoğun bir günün ardından ev huzur vermeli. İşte bu yüzden sakin ev tercih ediyorum. Ama dördüncü kelimemiz de çok önemli. Dördüncü kelimemiz ne? Dördüncü kelimemiz güzel bir konum. Yani İngilizce a good location demek. Ben takım emre taraftarıyım. Ben otobüse ve metroya yakın ev istiyorum. Konum güzel olursa ulaşım çok kolay olur. Fakat kira biraz daha yüksek olabilir. Evet, merkezi yerler pahalı oluyor. Merkezi evler zaman kazandırıyor. Doğru, işe gitmek daha hızlı oluyor. Market ve fırın da yakın olmalı. Taze ekmek almak çok güzel bir duygu. Vapur iskelesine yakın olmak da avantaj. Deniz yoluyla seyahat etmek harika. Kafe ve park yakınında oturmak zevkli. Arkadaşlarla yürüyüş yapmak kolay oluyor. Ulaşım kolaylığı stresi azaltıyor. Her gün saatlerce yolda kalmıyoruz. Beşinci kelimemize geçelim. Beşinci kelimemiz depozito ödemek. Yani İngilizce paying deposit demek. İlk ay ne kadar depozito ödüyoruz? Genelde 1 veya 2 aylık depozito ödüyoruz. Depozito ödemek evi ve eşyayı koruyor. Evet, evden çıkarken bu parayı geri alıyoruz. Ev temiz olursa para dönüyor. Kontrat yaparken depozito yazıyoruz. Makbuz almak da çok önemli. Ev sahibine parayı bankadan yolluyoruz. Banka dekontu kanıt oluşturuyor. İki taraf için de güvenli oluyor. Sorun yaşamamak için dikkatli oluyoruz. Altıncı kelimemiz de çok heyecanlı. Altıncı kelimemiz taşınma tarihi. Yani İngilizce move-in date demek. Senin taşınma tarihin ne zaman Emre? Benim taşınma tarihim gelecek ay başında. Çok güzel. Yeni evine ne zaman taşınıyorsun? Gelecek ayın 5. günü taşınıyorum. Nakliye aracı buldun mu? Evet, büyük bir kamyonet kiraladım. Kutular hazır mı? Kutuları toplamaya başladım. Eski eşyaları ayırmak iyi fikir. Gereksiz şeyleri arkadaşlara veriyorum. Taşınma günü arkadaşlar yardım ediyor. Evet, beraber koli taşıyoruz. Sonra akşam pizza yiyoruz. Hahaha, taşınma pizzası bir gelenek. Bütün arkadaşlar mutlu oluyor. Yorgunluk kalmıyor. Şimdi sana sürpriz bir soru soruyorum. Sor bakalım Elif, merakla dinliyorum. Sana bir soru soruyorum. İstanbul'da kaç kişi sakin yer arıyor? Bence insanların %50'si sakin yer istiyor. Yanlış. Duydum ki insanların %70'i sakin yer arıyor. %70 mi? Gerçekten çok büyük bir sayı. Evet, herkes yoğun şehirden sonra huzur istiyor. Şimdi ikinci sürpriz sorumuzu sor. Peki, insanların yüzde kaçı güzel bir konum tercih ediyor? Bence insanların %80'i metroya yakın olmak istiyor. Doğru tahmin ettin. Bir araştırmada okudum tam %85. Harikayım. Konum günlük hayat için gerçekten çok önemli. Evet, zaman bizim için değerli. Şimdi pratik yapma zamanı geldi. Harika. Ben hazırım. Ben sana durumlar söyleyeceğim. Sen doğru kelimeleri kullanacaksın. Tamam, çok heyecanlıyım. Birinci senaryo. Sen internette ilanlara bakıyorsun. Ne diyorsun? İnternette güzel bir ev arıyorum. Çok güzel bir cevap. İkinci senaryo. Arkadaşın yeni bir daireye baktı. Ona ne soruyorsun? Sen de yeni bir ev aradın mı?
Harika. Üçüncü senaryo. Ev sahibine fiyat soruyorsun. Hangi kelimeyi söylüyorsun? Bu dairenin aylık kira fiyatı ne kadar? Aynen öyle. Dördüncü senaryo. Gürültülü bir caddeden uzaklaşmak istiyorsun. Nasıl bir ev istiyorsun? Ben dinlenmek için sakin bir yer arıyorum. Çok doğru. Beşinci senaryo. Ev metro durağının hemen yanında. Bu durum için ne söylüyorsun? Bu ev gerçekten güzel bir konumda bulunuyor. Altıncı senaryo. Kontrat imzalarken para veriyorsun. Bu güvence parasına ne diyoruz? Ev sahibine ilk ay depozito ödemek lazım. Süper bir cevap. Yedinci senaryo. Eşyalarını ne zaman taşıyacaksın? Arkadaşına tarihi bildiriyorsun. Bizim taşınma tarihimiz haftaya pazartesi günü. Sekizinci senaryo. Yeni ev arayan bir arkadaşına destek oluyorsun. Ona ne tavsiye veriyorsun? Sabırlı ol, ben de uzun süre ev aradım. Dokuzuncu senaryo. Kira bütçeni aşmak istemiyorsun. Emlakçıya ne söylüyorsun? Aylık kira benim bütçeme uygun olmalı. Onuncu senaryo. Sessiz bir mahalle buldun. Mutluluğunu nasıl ifade ediyorsun? Sonunda sakin bir yer buldum, çok mutluyum. 11. senaryo. İş yerine yakın ev arıyorsun. İlanı nasıl açıklıyorsun? İş yerime yakın güzel bir konum arıyorum. 12. senaryo. Taşınma günün yaklaştı. Arkadaşına sürprizi söylüyorsun. Bizim taşınma tarihimiz kesinleşti, çok heyecanlıyım. 13. senaryo. Ev sahibine depozitoyu soruyorsun. Hangi cümleyi kuruyorsun? Siz kaç aylık depozito istiyorsunuz? 14. senaryo. Sakin ev bakan arkadaşına sesleniyorsun. Ona ne öneriyorsun? Bu yeşil mahalle tam sakin bir yer. Tebrikler Emre. Bütün soruları başarıyla cevapladın. Teşekkür ederim Elif. Pratik yapmak öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bugün ev kiralama konusunu detaylıca öğrendik. Evet, 6 tane çok kullanışlı kelime konuştuk. Şimdi dinleyicilerimiz için özel bir görev var. Nedir o görev? Yarın sabah aynanın karşısına geçin. Sesli olarak 3 kez şu cümleyi tekrar edin. Ben yeni bir ev arıyorum. Evet, yüksek sesle söylemek hafızayı güçlendiriyor. Elif, senin kapısı küçük ev ne oldu? O evi tutmadım, başka bir ev aradım. Ha ha ha, çok akıllıca bir karar. Herkese iyi günler ve keyifli dersler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.